Eski sorulardan başlıyorum. Başlayalım bakalım, bekleyelim gelsinler. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Deniz Deha. Yanımda Ben Deniz Gizem. dünyalar güzeli eşimle. Şimdiki aşkım ilk sorumuz siz kimsiniz olsun. Çünkü o geçen siz kimsiniz ya yazı hatırlıyor musun çocuğu? Evet. O olsun. Onun cevabını verelim. Evet, biz kimiz? Hadi bakalım. Başla. Sen başla aşkım. Evet, biz kimiz? Ben kimim? Gizem ben. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Kameramız çok iyi olmamakla beraber iyi gidiyor. Ben Deha'nın Gizemi olan Gizemi. Aranıza hepimiz hoş geldik. Sen biraz heyecanlı mısın? Bilmem. Şu an kimse yok ya, konuşasım gelmiyor. Ha, ona bakma hayatım, sen kendini anlat. Evet, ben Gizem. Aşkım sen konuş be. Kamerada konuşmak çok güzeldi. Burada konuşamadım. Çatır Emel abla çatır yazmış konuşurken. Gizmom diye. Ablacığım hoş geldin. Hadi anlat kendini aşkım, neler yapıyorsun? Normalde bir yere gitsek var ya, ben şöyleyim, Çatır çatır öğretmenim, konuşuyorum. şöyle heykeltıraşım bilmem ne. Aşkım anlat, yapıştır. Evet. Emel ablacığım tekrar hoş geldin. Arkadaşlar ben Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Evet. Ben bir resim öğretmeniyim. Şu anda master'ım devam ediyor. Onun dışında DH Akademi olarak yürüttüğümüz birçok etkinlik ve festivalle beraber hayatta var olmaya çalışıyoruz. Onun dışında bebeğim. Onun dışında Onun dışında sendeyiz. tabii burada kes yapıştır yapamıyoruz. Rahat Değil rahat mi? konuşamıyorsun değil mi? Evet gençler, öncelikle hoş geldiniz herkes yayına. Ben Deha. Zaten tanıyan tanıyordur ama tanımadan bu videoyu kaydedeceğiz. İzleyecek olanlar varsa, benim adım Deha. Yaklaşık 2012-2013 yıllarından beri gezginlik hayatıyla ilgileniyorum. Dönem dönem ara vermiştim. Dönem dönem okullarda öğretmenlik yapıyordum. Çeşitli, herkesin hayatında olduğu gibi benim hayatımda da aksiyonlar oldu. Ben de ağzım dilim birbirine karıştı. Şimdilerde dünya turuna çıktık. Neler yapıyorum? 1994 doğumluyum. Tunceliyim. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni hobiler edinmeyi, yeni kültürler kazanmayı çok seviyorum. Mini golf milli takım antrenörüyüm Türkiye. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenliği, çeşitli ekstrem sporlarında ilgi alanım. Aynı zamanda eğitmenlik olduğum alanlar da var. Kitap okumayı sevmiyorum. Herkes kitap okumayı çok seviyorum. Ben kitap okumayı sevmiyorum. Ama film izlemeye bayılıyorum. Ya da böyle bir video izlemeye bayılıyorum. Bu benim eksiğim diye düşünüyorum. Ben de bu şekilde doğayı çok seviyorum. Denizi çok seviyorum. Gibi gibi şeyler. Başka benim hakkımda söylemem gereken bir şey yok herhalde. İkinci soru olaraktan dünya turuna neden ve niçin çıktınız vardı. Ne videoları izliyorsunuz birader? Vallahi birader ne bulursak izliyoruz ya. Aleykümselam Ufuk'cum, hoş geldin. Emel'cim hoş geldin. Ee, Dünya turuna neden çıktınız? Bunu ben söylemek istiyorum. Şimdi ben zaten öncesinde de geziyordum. Tabii çok paylaşmak işime gelmedi açıkçası. Ama son 3 yıldır gezmiyordum. Yani kendimi işe adamıştım. Gizem'in de dediği gibi DH Akademi olaraktan Türkiye'de düzenlenen müzik festivallerine danışmanlık yapıyorduk. Sanatçılarla festival alanlarının kamp etkinliklerinin organizasyonlarıyla ilgileniyorduk. Kendi öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizle beraber alanda hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tam bu esnada sürekli evden git gel git gel derken köpeğim vardı. 13 yıldır benimle beraberdi. Jax ismi. O biraz rahatsızlandı. Onu kaybettik 5-5,5 ay önce. Hatta 6 ay oldu. 6 ay oldu. Onu kaybettikten sonra artık evde durmak zulüm gelmeye başladı. Çünkü onun ayak seslerini duyuyordum. Sanki o halen daha evdeymiş gibi
duruyordu, ve hani onu birdenbire kaybettik. İnanılmaz bir, yani tarifi olmayan bir acı yaşattı bana. Evladım, yok oldu yani birdenbire gitti. Sonrasında evde duramadık. Ben dedim, "Hani aşkım ben duramıyorum." Gizem de 3 yıldır diyor zaten. Hani sen benden önce Ben zaten sürekli sürekli başının etini yiyorum. İçimde var ya o. sürekli geziyordun. Neden şimdi benle neden gezmiyorsun? Ben de şey diyordum, yani işte her hafta bir yerdeyiz. Antalya'dayız, İzmir'deyiz, Bursa'dayız, Çanakkale'deyiz, festivallerdeyiz. Geziyoruz yani. O da şey derdi ya, gezmiyoruz yani, gidip işimizi yapıp geri geliyoruz. Ya çok da zor bir işimiz yok aslında ama sonrasında bana da ev dar gelmeye başladı. Ben dedim hadi gel dedim. Çıkalım madem, hani 2 yıl pasaportunu çıkart diye yalvardıktan sonra. Sonrasında biz bir adım öyle attık kendimizi dışarıya. İlk yolculuğumuz Gizem'le beraber Kosova'da oldu. Balkanlar. Sonrasında öyle bir dünya turu maceramız başladı arkadaşlar. İnanılmaz yerler gördük, inanılmaz ucuz paralara gezdik. Yollarda çok güzel insanlara denk geldik. Bize çok destek olan insan oldu. Maddi ve manevi olaraktan konuşuyorum. Harika bir duyguydu. Ben hep şey derim. Böyle tırnağımın ucu kadar bile olsa yolda bize desteği ve güzelliği olan herkesin yolu bahtı açık olsun. Gerçekten yolda güzel insanlarla tanışmak da çok güzel ve çok mutluluk verici. Şimdi buradan da herkese tekrar teşekkür etmiş olalım. Onlara da yine söyleyeceğim. Ben soruları okumak istiyorum. En sevdiğiniz Balkan ülkesi hangisiydi diye ve neden diye bir soru gelmiş. Evet, ilk çıktığımız yolculukta benim en güzel ve en özel anılarımı yaşadığım yer Kotor. Kosova'ydı ama en sevdiğim yer Kotor. Montenegro. Genelde Kotor diyor ama doğru. En güzel Evet. anı orada yaşadık. Kosova'da yaşadık. Peki neden? Peki neden? Orada çok güzel bir ailemiz oldu ilk yolculuğumuzda. Leyla ablama, Babi'ye, Abdullah, Riyana'ya buradan çokça teşekkürler ediyoruz. Onlar aileden öte hala çok görüştüğümüz, düğünümüze gelecek ve Riyana'nın da düğününe gideceğimiz insanlar. O çok güzel bir aile ortamı yaşadığımız için benim için en güzel başlangıç buydu. Evet. Ben de aynı hemfikirim. Bu arada Ufuk demiş ki Selda Bağcan'a plağımı imzalattın. Hayatım boyunca unutmayacağım. Vallahi kardeşim senin plağını imzalattık ama ben o gün kadına sarılamadım. Pandemi dönemiydi o dediğin dönem. Selda Bağcan anne gibi bir kadın yani. Çok seviyorum. Ee, Yani o an orada senin yaşadığın duyguyu emin ol ben de yaşadım. İyi ki de yapmışız abi. Ben pek bir şey yapmadım ama hani bir artım olduysa mutlu oldum. Erzurum roto yok mu? Daha 2 hafta önce konuştuk bir Erzurum yapsak diye. Orada bir Dinçer abimiz var. Evet. Onun yanına gitmeyi planlıyoruz. Tayland'da tanıştık. Selam Hüseyin. Hüseyin abi hoş geldin. İstanbul'dayız şu anda. Emen abla, ben devam ediyorum. İkinci soruya. Bu arada benim de Karadağ'da Kotor benim için çok vazgeçilmez bir yer. Aynı şekilde en güzel anıyı yaşadığım yerde sanırım Kosova'da ablalarla bir restoranda tanışıp sonrasında evlerinde birkaç gün misafir olup onlarla yediğim roti miydi? Yok onun adı neydi? Fulya. 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 Leyla abla sana buradan kocaman sevgiler, öpücükler. Babiye de, Abdullah'a da, Rihanna'ya da oradaki Kosova'daki ailemize selamlar. Arkadaşlar bu insanlarla biz yolda tanıştık ama bizim ailemiz oldular. Evet, sorular hızlı hızlı geliyorken buradan Emel'cim demiş İstanbul'a ne zaman geliyorsunuz? Bebeğim İstanbul'dayız. Sürpriz. Geldik. Geldik biz. Şu an Patagonya'dayız. İzmit, Kandıra, Seyrek'te. Buradan İstanbul'a doğru geçeceğiz tekrardan. Evet. Şimdi ikinci soruda şöyle, Asya'da geçirdiğiniz kış mevsimi hakkında bir anınızı paylaşabilir misiniz? Yani burada aslında sanırım şey demeye çalışmış. Yani siz kışın buradayken İstanbul'dayken Asya'ya gittiniz. Orada Evet. yaz dönemini nasıl geçirdiniz? Ee, Ya da Asya'nın kışıyla alakalı mı? Ha, Asya'da en kış iyi orada yaşadığınız en iyi paylaşabilir misiniz? En iyi anıyı paylaşabilir. Bu nasıl bir yazma ya? Orada yaşadığınız en iyi anıyı paylaşabilir misiniz? Orada kış dönemiyle alakalı bir anı soruyorsanız eğer orada kış yok. Aslında orada muson dönemi, yağmur sezonu. En iyi anı
mütemadiyen yağmur altında kalmak diyebilirim. Çok sıcak bir hava, 37-36 derece ama mütemadiyen oranın kışında yağmur yağıyor. Sıcakta mütemadiyen yağmur yağıyor. Oranın kışının en maksimum hali bu. Aynen. Ama bununla alakalı bir anımız var mı? Yağmurla alakalı. Var. Deli gibi Malezya'da dans etmiştik yağmurun Evet, altında. biz her yağmur bulduğumuz zaman dans ediyoruz. Bizim en keyifli anımız bu yağmurla Millet alakalı. kaçıştırıyor böyle, biz almışız böyle yağmurlukları. Allah Aynen. suya basa basa böyle çapbudu çupbudu. Bir kere hatırlıyorum, Malezya'da. Ufuk cevap vereceğim abi sana. Malezya'dayız. Meydanda dans ediyoruz. Zumba yaptırıyorum. Ama nasıl bir yağmur yağdı? Aklınız çıkar. Herkes kaçıştırıyor. Herkes gitti ama biz dans etmeye devam ettik. Hiç kimse Zumba'ya. yok. Aynen. Yani daha doğrusu herkes önümüzde ama böyle binaların altındaki şeylerin altına kaçtılar böyle. O yağmurlukların. Herkes oradan izliyor ama biz böyle sırılsıklam dans etmeye devam ediyorduk Zumba'ya. Çok keyifli ve eğlenceliydi. Evet. Düşününce ne güzel şeyler çıkıyor Yani. aklımıza. Ufuk sana hemen cevap veriyorum. Ardından Hüseyin abi sana da sorun. 2 haftalık tatil önerimi yapacağım abi. Abi darp hırsızlık Karadağ'da biz çantamızı kaybettik. 1300 euro paramız gitti. Gizem otostop çektiğimiz bir araçta unuttu. Unuttum. Bu arada sorulardan biri otostopla mı geziyordunuz? Hayır arkadaşlar. Yakın bölgelere otostopla gidip uzak bölgelere tabii ki de uçak veya otobüsle gidiyoruz. Çünkü yurt dışında bunlar çok ucuz paraları oluyor. Ona da cevap vereyim. Korktuğunuz durumlar oldu mu? Darp veya hırsızlığa denk geldiniz mi? Abi biz gelmedik ama denk gelmişsizdir. Melih diye maymunuyla gezen bir arkadaşımız vardı. Onunla Malezya'da buluşacaktık. Abi çocuğu bizim grupta, şu an Patagonya'dayım, Interrail Türkiye'nin grubunda paylaşıldı. Lan dedim bu çocuğu tanıyorum. Çocuğun paylaşıldığı videonun altına yazmışlar ki işte kaçırıldı, bıçaklandı, kafasına çuval geçirildi bilmem ne. Lan dedim ben bu çocukla buluşacaktım 3 gün sonra. Neyse altına yazdım diyorum, bana hemen numarasını atın falan. Melih'le de konuşmuştuk telefondan. Mesajlaşmıştık Instagram'dan, hani gelince görüşeceğiz Malezya'da diye. Abi numarası geldi, aradım. Neredesin? İşte hosteldeyim. İyi misin? İyiyim. Bastık gittik otele, hostele. Gayet iyi durumdaydı. Birkaç yara almıştı. Böyle bıçaklanma falan olmuştu. Ensesinde, bacaklarında birkaç sıkıntı vardı. Bütün ekipmanlarını, kamerasını, her şeyini çalmışlardı arkadaşımızın. Elimizden geldiğince destek olduk. O an yanında olmaya çalıştık. Ama ailesi de zaten destek olmuşlar. Konsoloslukta işte az bir şey ilgilenmiş. Sonrası da o geri geldi. Onun dışında bir hırsızlık şeyi biz yaşamadık. Zaten yaşayan arkadaşlarımızdan da bir Melih oldu galiba, değil mi? Hayır olur mu canım, Sri Lanka'da çocukları darp ettiler senin ondan haberin yok. Sana söylememiştim. Abi şimdi iki haftalık tatil içinde önerim bence Ocak aylarının ortaları veya sonları gibi Phuket'e gidebilirsin. Eğer böyle daha çok orman doğayı seviyorsan da yine Bali'ye gidebilirsin. Güzel bir tatil yapabilirsin. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. DH'ya her sorduklarında Bali mi Phuket mi? DH daha çok deniz ve sahil sevdiği için, plaj sevdiği için Phuket diyor. Ben daha çok doğa sevdiğim için Bali diyorum. Bali'de çok güzel denizler ve çok muhteşem plajlar yok. Ama muhteşem ötesi bir doğası var. Doğa sevenler Bali'ye, plaj, deniz, eğlence, gece hayatı sevenler Phuket'e. Evet, diğer soruyu soruyorum. Sor bakalım. Türkiye'de en çok özlediğiniz şey nedir? Türkiye'de en çok özlediğim şey neydi? Sanırım etrafımda Türkçe insanların konuşuyor olması. Bende öyle kötü bir alışkanlık edindi ki bu. Şimdi kimse bizi anlamıyor ya. Ben bir şey oluyor, bir şey söylüyorum. Bir şey oluyor, bir şey söylüyorum falan böyle. Bir yorum yapıyorum. Kimse bizi anlamıyor. Ondan sonra her ne kadar Türkçe konuşan insanları çevremde özlemiş olsam da buraya geldiğinde şunun şeyini yaşadım. İşte markete giriyoruz, bir şey oluyor, bir şey söyleyeceğim, bir şey diyorum. Ay aşkım buradakiler Türkçe biliyordu değil mi? Ay tam bir şey söyleyecektim, geri susuyorum falan. En çok özlediğim şey ama yine de etrafımda her an bir yere girdiğim zaman insanları çok net bir şekilde anlıyor olmak ve onların da beni çok net bir şekilde anlıyor olmasıydı. Vallahi Ailemizi özledik onun dışında. Ben hiçbir yeri özlemedim açıkçası. Ama kişileri özledim mesela. Yani burada Aynen. olan arkadaşlarımı, eşimi, dostumu, ailemi.
özledim. Buraya geldiğim zaman, her girdiğimiz zaman, yani böyle her adım attığımız zaman hemen aklıma Jax geliyor. Keşke o da olsa diyorum. Ama yok yani. Yapacak bir şey yok. Bir gün buluşacağız zaten. Bugün değil ama bir gün buluşacağız. Yemekleri özledim bir de. Bir ara görmüşsünüzdür. Bolca Türk yemeği yedik. Türk Onları restoranlarıyla anlatacağız. çalışmaya başladığımız için ama o detaylara geleceğiz. Evet bebeğim. En Ee, ilginç yerel yemek. sanırım benim için en ilginç yerel yemek chicken rice ve en güzel, en sevdiğim bildiğimiz tavuk pilav ya da seafoodlu chicken rice. Asya'da bildiğimiz pilav ama içinde deniz ürünleri var ya da işte tavuk var. Ama tavuk pilav değil, içine onların kendi sebzelerinden de koyuyorlar. O çok hoşuma gitmişti. Bir daha bir bol bol deniz mahsulü ürünler. Çünkü inanılmaz ucuz. Gerçekten inanılmaz ucuz yani. Deniz mahsullerini çok sevmiştim. Ama mesela yengeci sevmedim. En Mesela. ilginç olarak sorarsanız da tabii ki böcek yiyor olmaları. Evet, onu yemedik biz. Bu arada böcek hiç yemedik. Aynen. Herkes yazmış böcek yiyin, böcek pay. Ne istiyorsunuz abi? Ne Kurtlar, olsun istiyorsunuz çekirgeler, yani? kurbağalar her yerde. Siz ne sokak istiyorsunuz ya? yemeklerinde. Ama bunları tabii ki denemedik. Çok da rahatsız edici bir kokusu var aslında. Fakat denemedik. Benim için en ilginç gelen şey, her şeyi mesela biz yemeklerde salça kullanırız. Onlar yemeği bağlamak için mütemadiyen yumurta kullanıyorlar. Bütün yemekleri yumurtalı. Kahvaltıya özel bir şey değil bu. Bütün pilavları, yemekleri, sebze yemekleri, her şey yumurta dolu. Benim için en ilginci buydu. Dil konusu. Sormuşlar, dilinizi en çok hangi ülkede dil sorunu yaşadınız? En çok hangi ülkede? Aslında şöyle, genel olarak Asya'da da çok fazla İngilizce bilen yok. Asya yok. Malezya'da iki ana dilleri gibi. Yani hani bizim de dilimiz o kadar iyi değildi yola çıkarken. Tabii ki geliştirdik, yolda gelişti kendi kendine ama şöyle bir şey var. Birçok yerde kimse dil bilmiyor olunca, zaten İngilizceyi varsayıyorum şu anda. Ortalama olarak yani çok büyük sıkıntılar yaşamadık. Kısmen yarı zamanlı, yarı zamanlı tarzanca. Şimdi siz de çok iyi İngilizce bilmiyorsunuz. Onlar da çok iyi İngilizce bilmiyorlar. Dolayısıyla ortada buluşuyorsunuz. Yani bildiğiniz şeyler ortalama aynı olduğu için bu konuda çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onun için dille alakalı çok büyük bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. En zor durumda işte internetiniz var, Translate'ten çeviriyorsunuz falan. Evet, bunu soran arkadaş bizim İngilizce bilmediğimi biliyor. Biz İngilizce Evet. bilmiyoruz arkadaşlar ama yolda ne yani neydi o Aslında kelime? bilmiyoruz derken tamamen değil. Ben çok güzel anlıyorum. DH inanılmaz mükemmel pratik cevap veriyor. Ben dinliyorum, DH'ya detaylı bir şekilde anlatıyorum. DH çok net cevaplar veriyor. Böyle çok kolay anlaştık Ya yani. yola çıktığımız zaman arkadaşlar, yani bilmiyorsanız bile maruz kaldıkça Evet. dile aşina oluyorsunuz ve hani gerçekten artık cevap vermeye başlıyorsunuz. Artık ama mecbur anlıyorsun çünkü yani. Böyle şeyler oluyor. Bu arada ben bunları çok uzatmak istemiyorum. Türkiye'ye döndüğünüzde ilk yapmak istediğiniz şey ne acaba? Vallahi biz düğün hazırlıklarına başlamak istedik döner dönmez. Onu da yaptık. Ailelerimize sürpriz yaptık. Biz geldik diye. Patagonya'ya gelmek çok istiyorduk. Şu an buradayız. Evet. Oradaki en değişik kültürel farklılık neydi? Birçok şey, en değişik ama en değişik kültürel farklılık benim için Ölüler Adası'ydı. Benim için de kötü ruhları dünyaya çağırdıklarıydı. Evet, iki farklı şey yaşadık. Bu iki en ilgincinde Bali'de yaşadık aslında. Ölüler Adası çok efsaneydi Aynen, ama. Ölüler Adası çok güzeldi. Güzel. Çok enteresandı yani. Adamlar ölmüş çok güzeldi diyor ya. Hinduların bir kısmı, Bali'deki Hindular belli bir mertebeye gelmiş insanları toprağa gömmek yerine naaşlarını toprağın üzerinde bırakıyorlar. Bu onlar için saygınlık gerektiren bir durum. Dolayısıyla benim için en ilginci buydu. Birçok kafatası, birçok kemik ortalıktaydı. İşte insanları sevdiği eşyalarla beraber adanın belli böyle yürüyerek gidilmeyecek bir yerine tekneyle götürüp bırakıyorlar. Orada çok değişik Terunyan köyü. Terumanyan diye de bir Hepsini ağaç anlatma, var. videosunu paylaşacağız aşkım. Videoyu izleyin. Bu ağacın da oradaki kokuları yok ettiğine inanıyorlar. Dolayısıyla bu videoyu kaçırmayın. Gerçekten çok enteresandı.
Kayıkla gittik, sislerin arasında, korkunç bir şey, turistik bir yer değil, sadece parasını tekneye verip gidebiliyorsunuz. 4 kişiydik orada. Ölülerle dolu bir adada. Videosu gelecek arkadaşlar. Çok Bütün garipti detayını verdin yani. aşkım. Teşekkür ederim. Bir de Niyepi günü vardı. Yani sessizlik günü. Orada da kötü ruhları dünyaya çağırıp Bali Adası'nı kapatıyorlar bir günlüğüne. Ve sonrasında pandemi gibi bir gün yaşıyorsunuz. Ölüler kötü ruhlar Bali Adası'na geliyorlar. Bakıyorlar. Kimse yok. Bir daha defolup gidiyorlar. Videonun detayı içinde aşağıda zaten şeyde var. Aşağıdan izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Videonun detayı zaten sessizlik günü diye Bali Adası kapandı diye bir video var. Profilde görebilirsiniz. Sonraki soru. Hüseyin Bey bütün gezginler Asya'daydı demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Reha Bey? Abi şöyle, evet, sayemizde buluştular. Bestami'nin, sen de tanıyorsun zaten, mükemmel iletişimsizliğinden dolayı biz çiğ köfte istedik Bali'ye. Dedik çiğ köfte getir, çiğ köfte yapalım. Neyse gitti, saatlerce marketten aradı, buldu, getirdi Bali'ye. Sonrasında biz Haytay'la buluştuk. Dedik yani çiğ köfte yapacağız, sen de gelirsin. Gökçe ile buluştuk, ben ve Dünya'yla. Deniz abiye söyledik, abi hani bak böyle çiğ köfte muhabbetimiz var. Ulan bütün herkese haber verdik. Bestami ile bir türlü adam akıllı bir iletişim kuramıyoruz beyefendiyle. Sabaha ayrı, akşama ayrı. Buradan da onun mekanından ona sesleniyorum. Allah cezanı vermesin Besto. Velhasıl Neyse biz geldik, bizim dönüş günümüz geldi. Biz Bestami bir döndük. yandan diyor kanka gitmeyin. Yani sanki buradan İstanbul'a gideceğiz. 30 milyar uçak bileti vermişiz. Gitmeyin diyor. Yani nereye gitmeyin? İptal edin, bir şekilde gidersiniz diyor. Çok önemli, gitmemeniz lazım. Bunu da anlıyorum. Şimdi bizim abi YouTube'umuz çok yeni. Bir kitlemiz de yok. Sadece işte eş dost tanıdık, Ufuk var, Hüseyin abi var, Ata var, bilmem ne var. Tanıdıklar var yani. Bir de sağ olsun eş dost destek atıyor. Bestami'de dedi hani gitmeyin, bak burada gezginler var, hani onlar da şu anda size destek olurlar, sizi paylaşırlar. Okey tamam, ama biz orada olmasak da paylaşabilirler abi. Sıkıntı değil yani. Biz denk gelemedik. Hepsiyle görüştük. Hepsiyle görüştük de hepsiyle çiğ köfte partisi yapamadık. Aynen. Verdiğimiz gibi. Yani bizim verdiğimiz sözü onlar gerçekleştirdi ama biz orada yoktuk. Haram olsun. Şaka yapıyorum. Bu arada hava gerçekten çok iyi olduğu için şu an Bali tarafında bütün gezginler Asya ve Bali bölgesinde. Hak veriyorum herkese. Evet. Keyifli ve güzel şu an oralar. Kesinlikle. En ilginç kişi kimdi tanıştığınız ülkede? En ilginç kişiyle tanıştığınız ülke hangisiydi? Gibi bir şey yazmış ve şey yapıyorum. En ilginç kişi. Evet. En ilginç bir kişi. Hadi. İlginç bir kişi. Hatırlıyor musun? Ferhat. Ferhat. Kesinlikle Malezya'da arkadaşlar Ferhat. Kendisi pandomim sanatçısı ve dans ederek hayatını geçiriyor. Dans ederek dünyayı geziyor. Kolombiya'da bulunmuş daha önce, işte Afrika kıtasını gezmiş, Doğu, Latin Amerika'ya gitmiş. Şimdilerde Asya'da, hatta şu anda Vietnam'da. İnanılmaz bir adam. Onu da Instagram'da birazdan paylaşacağım videosunu. Ferhat çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir adam. Doğru bir adam bize göre. Onun dışında yolda bize bir sürü destek olan insan oldu. Onları en sonunda söylemek istiyorum. Diğer soru, seyahat ederken en çok neyi öğrendiniz? Yaş aşkım. Her şeyin korktuğumuz kadar ya da çekindiğimiz kadar bir halk olarak korkulmaması gerektiğini öğrendim. Yani adım atmakla alakalı. Aynen. Yola çıkmakla alakalı bir şey. Yani hiçbir şey korkulduğu kadar korkulduğu gibi değil. Korkulduğu gibi değil. Bunu öğrendim. Korkulduğu gibi değil arkadaşlar. Evet, çünkü bu uzun ve uzak yollar benim için ilk deneyimlerdi Deha ile birlikte. Öyle olmadığını gördüm ve öğrendim. Ne öyle olduğunu gördüm ve eğlendim. Korkulmaması gerek. Yani korkulacak şeyler olmadığını gördüm ve eğlendim. Korkulmak. Tamamdır. Sanırım ben de yani yolda şeyi öğrendim. Ben hep şey diyordum abi, artık bitti yani, insan iyilik bitti diye düşünüyordum. Bitmemiş arkadaşlar. Herkes diyor ki yurt dışında Türklerden uzak durun. Asla öyle değil arkadaşlar. Bizce. Malezya'dan Hasan abiye,
Ben burada hemen bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Malezya'daki kişilere, Hüseyin abiye, Hasan abiye, sonrasında Mert'e, akabinde Fred, bizim hostelden arkadaşımız, Derviş'e, Gezgin Derviş kardeşim bizi karşılayan oydu. Aynen. Canım benim. Ona. Bu arada bu söylediğim şeyler maddi manevi değil. Yani ikisini kıyaslıyor. Maddi olarak da manevi olarak da bize çok destek oldular. Malezya için aklıma gelenler bunlar. Hasan abiye en çok. Hasan abi Malakka'dan sağ olsun bize abilik yaptı. Halen daha da şimdi onun Survivor bölümü gelecek. Adam iş adamı. Biz adamı aldık, kaçırdık, götürdük Kopangan Adası'na. Tayland'da. Dedik ki bir hafta bizlesin. Yılbaşına beraber gireceğiz. Aç kalacaksın, çadırda yatacaksın. Gezgin hayatını yaşayacaksın. Telefon yasak bilmem ama biz bokunu çıkarttık biraz yani. Hayatına adamın telefonuna falan el koyduk böyle. Diyor ki ne olur şurada oturayım bir bardak bir şey. Yok diyorum içemezsin abi diyorum. Biz ne yiyorsak onu yiyeceksin. Gezgin yemez. Biz de biraz abarttık tabii Hasan abi. Çadırda madırda yatırdık. İşte yemek yedirmedik. Ona çok teşekkür ediyorum. Tayland'a gelirsek kesinlikle ve kesinlikle canımız Umut abi. Canımız Aysel abla. Ona en son söyleyecektim. Dur. Phuket'in Travel'dan tur şirketi var. Umut abi. Umut abiye çok teşekkür ediyorum. Orada tanıştığımız nice insana, restoranlar, 10 tane restoran var. Onun videosu gelecek. O insanlara abi her gittiğimiz yerde yedirdiler, içirdiler. Allah razı olsun. Kimi zaman da çoğu zaman. Çoğu zaman. 5 para hesap ödeyeceğiz, ödetmiyorlar yani. Almayız kardeşim sizden diyor para. Aysel abla uçakta tanıştık. İlk Tayland'da ilk tanıştığımız insan Aysel abla. Aysel ablaya, Zula Restorant'tan Hakan abiye, Meltem ablaya, bula birçok kişiye. Sakın konuşma bak yayındayız abi. Aysel ablaya, Engin abiye, başka aşkım Bosporos'tan Meltem ablaya, Mert'e, Aysel ablacığımızın oğlu Alihan abi. Alihan abi aynen. Arkadaşlar sayamayacağım o kadar çok Aynen. insan var. O Hakan kadar abi. Güzel yollar o kadar güzel insanlar getirdi ki bize o kadar güzel dostluklar bıraktı ki anlatamayız yani. Sonrasında Bali'de Murat abiye, Onat Travel'a, Bali turlarına yani o kadar çok insanla denk geldik en sonunda Hayta yollarda ya. İlk başta beni çok kızdırmıştı ama sonradan ben onun gönlünü aldım, o benim gönlümü aldı. Çünkü ben onun hakkında önceden başka şeyler düşünüyordum ama hiç düşündüğüm gibi bir insan değilmiş. Gökçe'ye. Dünya canım ve benim. ben. Evet. Ben ve Dünya. Dünya. Mavi. Daha aklımıza gelmeyen nice kişiler arkadaşlar. Buradan herkese selamlarını iletiyoruz. Her ne kadar bize ulaştıramasa da çiğ köfte için Bestamiye. Yok Bestamiye teşekkür etmiyorum. Şu an birazdan çıkacağım onun alanına. Barış abi niye gülüyorsun? Evet. Var mı başka sorular arkadaşlar? İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kardeşim gezmeye devam edin. Ha bu arada abicim çok öpüyorum seni. Diyarbakır'a da geleceğiz. Şöyle bir şey, dünya turuna ara vermedik arkadaşlar. Şimdi seçim zamanı oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullanacağız. Birkaç festival var. İşte My Fest, Gezginler Kafası, Gezgin Fest, festivalde kal gibi bir sürü etkinlik var. Şu an aklımda 15 tane etkinliğimizi attık. Hiçbiri aklımda değil şu anda. Neyse bu festivallerle işlerimizi yapacağız. Sonrasında tekrardan dünya turuna devam edeceğiz. Tabii hepsinin öncesinde bir de düğünümüzü halledeceğiz. Düğünümüzü de yapmaya gelmiş olduk. Düğünümüzde 3 gün 3 gece olacak ve söyleyeyim mi? Yerini söyleyelim mi? Nereden olduğunu söylemesek mi şimdi? Yakın zamanda nerede yapacağımızı da açıklayacağız düğünümüzü. Düğünümüz 3 gün 3 gece olacak arkadaşlar. İnanılmaz eğleneceğiz. Sizleri şimdiden tarihini ayarlayın en azından. 5, 6 ve 7 Temmuz. Hepinizi bekliyoruz. Ana tarih 6 Temmuz'da tam düğün günü olacak. Öncesi ve sonrası kamp etkinliği. Çeşitli sanatçıların çıktığı bir etkinlik olacak. Şimdi her şeyi sen söyledin bebeğim. Teşekkürler. Hüseyin abi zaten yazmış Patagonya'da olacaktır diye. Evet. Bilmiyoruz artık onu. Neyse arkadaşlar bizden bu kadar. Son olarak söylemek istediğim bir şey.
Bizi izlediğiniz için her zamanki gibi teşekkür ederiz tüm videolardaki gibi. Ben yeni yollara ve yeni yıllara diyorum. Ben de diyorum ve son bir şey eklemek istiyorum. Bizi ilk kez izleyen arkadaşlar, bu videoyu ilk kez izleyecek olan arkadaşlara da dostlar yollar açık, yola çıkın. Yol açık, yol açık. Interrail Türkiye'nin bir lafıdır bu. Ana sözü müdür? Ne Ana derler ona? sloganı. Sloganı, ana sloganımız. Yol açık, yol açık arkadaşlar. 2014 yılından beri, 2015 yılından beri bu gaye üzerinden yola çıktım ve yola devam ediyorum. Önceden tektim, şimdi eşimle beraber gidiyoruz. Belki ileride 3 kişi oluruz, bilemeyiz. Ama çok ileride. Sakın yola çıkmaktan korkmayın. Dil bilmiyorum diye korkmayın. Param yok diye korkmayın. Abi yol her zaman bir şey katıyor. Sadece yola çıkarken yola çıktığım zaman param biterse para kazanabileceğim bir zanaatım var mı diye bir düşünün. O konuda kendinizi geliştirin. Bu bahsettiğim şey bileklik satmak değil. Mezgah fırlattım, küfür ettim. Yani yapılmayacak bir şey arkadaşlar. Öyle gezemezsiniz yani. Kendinize yolda yapabilecek bir iş bulun. Bir zanaat edinin. Sonrasında yola çıkın. Sakın korkmayın. Yollar açık. Risk almayın. Risk alın ama temkinli olun. Sadece söylediklerim bu kadar. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden tanıştığımıza memnun olduk. Görüşürüz. Bay bay.